Focus Features, Sing Sing Blue'yu vizyona girmeden önce Oscar adayı olarak konumlandırarak filme hiç de iyilik yapmadı. Ödül sezonunun baskısı, kazananlar da dahil olmak üzere, bu baskılara maruz kalan filmler için her zaman nazik olmaz ve bazı projelerin bu tartışmanın dışında kalması daha iyidir. Mükemmel bir izleme deneyimi, dayanacak şekilde tasarlanmadığı bir inceleme seviyesi altında bozulabilir ve çökebilir. Başka bir dönemde bu da o tür filmlerden biri olabilirdi. Ancak Sing Sing Blue neyse ki gerçek bir aday olmak için birkaç yıl geç kalmış durumda. Bu içten ve duygusal film, yeni görünümüyle akademinin eskisi kadar hoş bulmadığı bir Hollywood klişesiyle dolu. Bu bağlamın ağırlığı olmadan film son derece keyifli. Müziğin ve yıldızlarının muhteşem kimyasının sizi etkisi altına alması sadece birkaç dakika sürüyor ve filmin sizi oradan itibaren götürdüğü yolculuk incelenmekten çok hissediliyor. Hugh Jackman ve Kate Hudson'ın seslendirdiği Sing Blue An Enduring Heart şarkısı. Craig Brewer'ın yönettiği ve 2008 yapımı aynı adlı belgeselden uyarlanan bu film, 1990'lı yıllarda Wisconsin'de bir Neil Diamond Tribute grubu kuran iki müzisyenin fırtınalı yolculuğunu konu alıyor. Filmde tanıştığımız Mike Sardina, kendi şartlarında parlayamamaktan rahatsız olan küçük çaplı bir müzisyendir. Arkadaşı Mark için son dakika bir iyilik olarak bir grup müzik taklitçisiyle sahne alması gerekmektedir. Ancak bunu yapmaktan vazgeçer. Ya Lightning ya da hiçbir şey. Mark hiçbir şeyi seçer. İş tamamen boşa gitmiyor. Grubun Patsy Cline olarak sahne alan kuaför Claire ile tanışıyor ve aralarında ruhsal bir bağ oluşuyor gibi görünüyor. İlk randevularında sadece romantik olarak değil, müzikal olarak da uyumlu olduklarını keşfediyorlar. Belki de ikisi tamamen ayrı şeyler değil. Claire, Mike'ın müziğine hayran olduğu Neil Diamond'a tıpatıp benzediğini düşünüyor. Ancak Mike, bunu ancak taklitçi ve saygı duruşu niteliğinde bir şey olup, Diamond'ın şarkılarını Lightning olarak seslendirebilirse kabul edeceğini söylüyor. Claire, onun Thunder'ı olmayı düşünür müydü? O ilk sahne, belki de Sing Sing Blue'nun en iyi sahnesi. İyi işleyen bir romantik komedinin doğal akışıyla ilerliyor, ancak iki orta yaşlı insanın hayatlarının aşkını nihayet bulduklarını yavaş yavaş fark etmeleri gibi, Mike ve Claire de her mükemmel eşleşmeye şaşkınlıkla tepki veriyorlar. Jackman ve Hudson aralarında çerçeveye yayılan bir neşe yaratıyorlar. Bu andan itibaren filmin özündeki kalpten şüphe duymak imkansız hale geliyor. Hikaye ne zaman sarsılsa, Brewer bizi tekrar ona döndürüyor ve sağlam zemine geri dönüyoruz. Bu sahne, gerçek bir hikayenin kurgusal bir uyarlamasında var olan temel bir gerilime de değiniyor. Mike ve Claire, mütevazi bir eğlence hayaliyle yola çıkan, ayakları yere basan sıradan insanlar. Hugh Jackman ve Kate Hudson ise film yıldızları. Her an onların parıltısı, bu karakterlerin kendine özgü samimi havasını bozma tehdidi oluşturuyor ve filmin daha duygusal açıdan gerçekçi versiyonunda daha az tanınmış yüzler yer alırdı. Ancak bu durum, ilişkilerine en iyi şekilde yansıyan, kaderci bir nitelik de kazandırıyor. Bu boyut, stüdyonun küçük altın heykelcikleri görmesini sağlayan şey olabilir. Bu sıradan insanları canlandırmak için Sing Sing Blue'nun başrol oyuncularının biraz ihtişamlarından sıyrılmaları gerekiyor. Jackman'ın bu filmdeki bacakları neredeyse bir görsel şaka gibi. Hikayedeki bir dönüm noktası ise Claire'i zorlu bir sarmala sürüklüyor ve Hudson da kendini tamamen bu sarmala veriyor. Tarihsel olarak bu tür şeyler akademinin gözdesi olmuştur. Ancak bu performanslar iyi olsalar da hiç de ham değiller. Bunlar normalden daha az makyajla bile güzel ve ünlü kalan güzel ve ünlü insanlar. Filmin işe yaramasının bir kısmı da bu. Bu aynı zamanda bazı duygusal tonların diğerlerinden daha iyi işlemesinin de nedeni. Çiftin keyfi yerindeyken veya performans sergilerken film adeta coşuyor. Sadece müziğin değil, biraz şüpheci izleyicilerin de bu müzikle ikna olmasının keyfini çıkarabilmek, Sing Sing Blue'nun çekiciliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak her şey Mike ve Claire'in istediği gibi gitmiyor ve bazı dokunaklı anlar varken bu zorluklara yapılan inişler o kadar etkili olmuyor. Filmin genelinde var olan kaotik, neredeyse oyunbaz havayı koruyarak bu sahnelerde bir yapaylık var. Sanki sonunda geri döneceğimiz farklı, daha parlak bir film için duygusal bir yolculuk gibi. Elbette bu filmde her yerde yapaylık var. Brewer, neredeyse 19 yıllık gerçek olayları 2 yıla sıkıştıran Hollywood tarzı bir kurgu kullanıyor. Sonunda Claire'in genç, yaşlanmayan oğlu neredeyse bir korku unsuru gibi işlev görüyor. Ama bunlar hepsi kolayca affedilebilir.
Tanıtım abartısını görmezden gelirseniz, Song Sang-Blu'nun özünde Sardina ailesini yönlendiren aynı mütevazi eğlendirme hayalini bulacaksınız. Yılın en iyi filmlerinden mi? Kesinlikle değil. Ama sinemada iyi vakit geçirmek için mi? Kesinlikle evet.